Merhaba, bugün size mozaik motif anlatımı yapacağım. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Ben pamuklu ipler kullanıyorum. Alize Cotton Gold ve yarn ağaççınız ipler kullanıyorum. Size de videoda görünebilecek renklerle bir tane motif anlatacağım. Burada iki farklı renkte motif var. Buradaki motifi çanta yapmak için kullanacağım. Buradaki motifi de yelek yapmak için kullanacağım. Boyutları farklı görüyorsunuz. Sıra sayısını çoğaltarak motifi istediğimiz kadar büyütebiliriz. Ben 13 santimlik bir motif yaptım. Yelekte kullanmak için. 12 santimlik bir motif yaptım. Bunu da çantada kullanmak için. Motifi anlattıktan sonra yine motifle ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi motifin yapımına geçmek istiyorum. Yine bu motifi de yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse hızlandırarak izleyebilirsiniz. Motife öncelikle sihirli halkayla başlıyoruz. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden ipi alıyorsunuz. İki parmağınızda tutuyorsunuz. Siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Sihirli halka içinde ipi iki parmağımla tuttum, döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Ben sihirli halkayı böyle yapıyorum. Siz kendi bildiğiniz şekilde de ilerleyebilirsiniz. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Sihirli halkayı yaptım. Tığla giriyorum. İpi aldım ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Birinci sırada üçlü trabzanlar kullanacağız. Ve bu 3 zincirde bir üçlü trabzan kabul edeceğiz. Tığın başına doladım. Üçlü trabzan için halkaya giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3 kere de çıktığımız bir trabzan yapacağız. İlk ilmeği aldım. 2 ilmeği birlikte aldım. 2 ilmeği birlikte aldım. Üçlü trabzan için tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte aldım. Araya 2 zincir çekiyoruz. Tekrar halkanın içine 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Üçüncü üçlü trabzanı da yapıyorum. Tekrar araya 2 zincir çekiyorum. Halkanın içine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanda ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte alıyoruz. Araya 2 zincir çektim. Tekrar halkanın içine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Sihirli halkayla başladık. 3 zincir çektik. Bu 3 zincirde bir üçlü trabzan kabul ediyoruz. Halkanın içine 2 tane daha üçlü trabzan yaptık ve toplam 3 tane üçlü trabzan yaptık. Buradaki işlemimiz araya 2 zincir çekeceğiz. Halkanın içine 3 tane üçlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane grubumuzu oluşturduk. Sıra sonunda normalde halkamızı kapatırız diğer motiflerde. Bunda halkanın ortasını kullanacağımız için tam kapatmıyoruz. İpi bu kadar çektim. Halkaya girebileceğim kadar. Sıra sonunda yine 2 zincir çekiyorum. En başta 3 zincir çekmiştik. Ona dokunmuyorum. İlk yaptığımız üçlü trabzanın tepesine geldim ve ipimi kaydırarak birinci sıramı bitirdim. Burada yamuk duracak. Sonra ipimizi çektiğimizde burası düzelecek. Burada 3. zincirin tepesine batsaydım arada 3 zincir görünümü olacaktı. O yüzden 3. zincirin tepesine değil, İlk yaptığımız üçlü trabzanın tepesine batıyoruz ve kaydırıyoruz. Bizim örme işlemlerimiz boşluklarda olacak. O yüzden boşluğa kadar ilerliyorum. İkinci sıra için boşluğa kadar ilerliyorum. Zaten ilk trabzanın tepesine kaydırmıştık. Üçlü trabzanın tepesine. Bir sonrakine de kaydırdım ve boşluğa kaydırdım. 2 kaydırmayla 2 zincirlik boşluğa gelmiş oldum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada yine üçlü trabzanla başlayacağız. Onun için de 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Gevşek gevşek 3 tane zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Bu motifte üçlü trabzanlar ve dörtlü trabzanlar kullanıyoruz. Dörtlü trabzan için tığın başına 2 kere doladım.
Buradaki boşluktan giriyorum. Halkadaki boşluktan çıkıyorum. Motifi böyle katladım. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. 4 kere de çıktığım bir trabzan yaptım. Tekrar tığın başına doladım. Buradaki 2 zincirlik boşluğa geldim. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Araya 2 zincir çektim. Yine 2 zincirlik boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Buradaki köşeyi tam anlatacağım. Diğerlerinde mantığını kavramış olacağız. Tığın başına 2 kere doladım. Yine buradaki 2 zincirlik boşluktan girdim. Halkadaki boşluktan çıktım. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte aldım. 4 kere de çıktığım bir trabzan yaptım. Tekrar tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşelerimizde yaptığımız işlem değişmiyor. Baştan sona kaç sıra örerseniz örün hep aynı işlemi yapıyoruz. Motif hep kendini tekrar ediyor aslında. Görünüşte bu şekilde. Buradaki 2 zincirlik boşluğa aynı işlemi yapıyoruz. Tığın başına doladım. Arada zincir çekmiyorum. 2 zincirlik boşluğa bir tane üçlü trabzan yaparak başlıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Tığın başına doladım 2 kere. 2 zincirlik boşluktan girdim. Halkanın ortasından çıktım. İpimi aldım ve ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girdim. Halkanın ortasından çıktım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. 4 kere de çıktığım bir dörtlü trabzan yaptım. Tığın başına doladım. En son üçlü trabzanla bitiriyoruz. Üçlü trabzanları da 2 zincirlik boşluğa yapıyoruz. En son bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Diğer tüm köşelere 2 zincirlik boşluklara aynı işlemleri yapacağız. Buralara bakarak diğerlerini de yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için detaylı anlattığımı unutmayın lütfen. Biliyorsanız ya da anlatım yavaş geliyorsa hızlandırarak izleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar benimle beraber bu sırayı dolanabilir. Tığın başına doladım. Arada zincir çekmiyorum. 2 zincirlik boşluğa başlarken ve biterken hep üçlü trabzanla başlayıp üçlü trabzanla bitiyoruz. Başlarken üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane. Üçlü trabzandan sonra dörtlü trabzan yapıyorum. Onun için de tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girdim. Halkanın ortasından çıktım. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Dörtlü trabzandan sonra köşe noktamız var. Onun için de 2 zincirlik boşluğa bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Burası bizim köşe yerimiz. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girip halkadan çıktım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. 4 kere de çıktığım dörtlü trabzan yapıyorum. Sıra sonuna geldik bu köşede. Biterken ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Başlangıçta ve bitişte bir tane üçlü trabzanımız var. Arada dörtlü trabzanlarımız var ve en ortada köşe noktamız var. Köşe noktalarında bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzanla oluşturuyoruz. 3 tane 2 zincirlik noktayı bitirdik. Son bir tane kaldı. Yeni başlayanlar için onu da detaylı göstermek istiyorum. Başlarken üçlü trabzanla başlıyoruz. Araya zincir çekmiyoruz. Bir tane üçlü trabzan. Tığın başına 2 kere dola. Halkadan çık. Bir tane dörtlü trabzan.
Dörtlü trabzandan sonra köşe noktası oluştur. Onun için de bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan. Sonra dörtlü trabzan yap. Ve bitişte bir tane üçlü trabzanla bitir. Mantığı bu şekilde aslında. Baştan sona bütün köşelerde aynı işlemi tekrarlayacağız. İkinci sıranın sonuna geldik. Ben artık burada ip koparacağım. Ben burada 2 2 2 olarak devam ettim renklerde. Burada 2 3 2 olarak devam ettim. İstediğiniz şekilde renkleri yapabilirsiniz. Uygun olacağını düşündüğünüz renkleri tek tek bir sırada farklı, bir sırada farklı şekilde de yapabilirsiniz. Onlar da çok güzel duruyor. Sıra sonunda ilk 3 zinciri bırakıyorum. Burada yaptığımız dörtlü trabzan vardı. Onun tepesine girdim ve kaydırmayla bitirdim. Buradaki yaptığım kaydırma da benim buradaki 3 zincirimin tepesini oluşturmuş oldu. Bu noktada ipi genişletiyorum. Motifi ortasından geçirdim ve sıkılayıp yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Siz her sırada farklı yapacaksanız birinci sırada da ipiniz kestiğinizde bu şekilde bitirebilirsiniz. İkinci sıraya başlamadan buradaki halkayı kapatmak istiyorum. Hem kafamız karışmasın nereye batacağımız konusunda. Halkayı sonuna kadar kapattım. Ortası kapanana kadar. Burada bir zincirle buraya sabitledim. Yıkadığımızda, giydiğimizde sökülmesin. Sonra halkanın etrafından ipi gizliyorum. Gizleme işlemini de 2 milimle yaptım daha kolay yapabilmek için. En son yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. İp gizlemek örgü örmenin en önemli noktalarından biri. İpimizi düzgün gizleyemezsek örgümüz patlar, yıkandığında sökülür. Onu istemiyoruz. O yüzden iplerimizi düzenli şekilde, düzgün şekilde gizliyoruz. Buradaki en son ipimi de, ikinci sıradaki ipimi de gizliyorum. Ne kadar temiz devam edersek sonrasında işimiz de o kadar güzel ilerliyor. Yine en son dışarıda kalan ipi kesiyorum. Tüm örgü ördükten sonra ip gizlemek böyle eziyet gibi gelebiliyor. O yüzden böyle aşama aşama temizlemekte fayda var. Bunlarda da aynı şekilde gizlemiştim. Temizledikten sonra da böyle görünüyor. Normalde ben motif üzerinde anlatıp sonra gösterdim ama burada öyle bir şansım yok. Sürekli aşağılara battığımız için iç içe geçmiş bir motif var. Üçüncü sıradan sonra motif kendisini tekrar ediyor. Kaç sıra örerseniz örün hep aynı işlemi yapacağız. Burada 2 zincirlik boşluklarımız var. Bir boşluktan diğerine geçerken arada böyle boşluklarımız oluştu. Artık buradaki 2 zincirlik boşlukları ve buradaki boşlukları örüyoruz. Arada herhangi bir zincir çekmiyoruz bir boşluktan diğerine geçerken. 2 zincirlik boşluklara aşağıda ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz. Burada ne görüyorsam aynısını buraya yapacağım. Buraya da bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanları bulundukları sıraya yapıyorum. Dörtlü trabzanları uzatıp aşağıya indiriyorum. Bu sırada da dörtlü trabzanları birinci sırada yaptığımız 3 tane üçlü trabzan vardı. İkincisinin kendisini yapacağız. Yani dörtlü trabzanımızı buraya uzatmış olacağız. Tığa ilmek yaparak başlıyorum. Onun için de yine sihirli halka yapar gibi döndürdüm. Bir tane halka oluşturdum. Tığla girdim. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına bir kere doladım. Çünkü bir tane üçlü trabzanla başlayacağız. İkisini birlikte tuttum. İstediğiniz herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. 2 zincirlik boşluktan. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve ipi arada gizliyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptık. Aşağıya bakarak yapabiliriz demiştim. Sonrasında bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz.
Tığın başına 2 kere doladım. Her zaman 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıkıyoruz. 2 zincirlik boşluktan girdim, bir alt boşluktan çıktım. İpi aldım, bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Dörtlü trabzandan sonra ne var? Köşe yerimiz var. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzandan sonra bir tane dörtlü trabzan var. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıktım. İpi aldım ve bir tane dörtlü trabzan yaptım. Başlarken ve biterken bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Biterken de bir tane üçlü trabzan yaptım. Buradaki köşelerde ne yaptıysam buraya da aynısını yaptım. Buraya bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü, bir tane üçlü trabzan yapacağımızı söylemiştik. Başlarken ve biterken boşluklarda üçlü trabzanlar yapıyoruz. Başlarken bir tane üçlü trabzan yaptım. Tığın başına 2 kere doladım. Birinci sırada 1, 2, 3 tane üçlü trabzanımız var. İkinci trabzanın tam ortadaki trabzanın arkasından girdim. İpi aldım ve bir tane dörtlü trabzan yaptım. Hırkalarda yaptığımız lastik gibi düşünebilirsiniz aslında. Tığın başına doladım. Üçlü trabzanla bitiyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Buradaki yaptığım işlemi 2 zincirlik boşlukta tekrarlıyorum. Başlarken bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tüm boşluklarda başlarken ve biterken üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bunu ezberlersek işimiz daha kolay olur. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıktım. Bir tane dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzandan sonra köşe boşluğu oluşturuyorum. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Ve biterken bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincirlik boşluğu bitirdik. Buradaki boşluğa geldik. Buraya ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tığın başına 2 kere doladım. Birinci sırada 3 tane üçlü trabzanım vardı. Tam ortadakinin arkasından girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Bir tane dörtlü trabzan yaptım. Ve biterken bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Motif bitmiş haliyle sanki zormuş gibi görünüyor ama hep aynı işlemi yapıyoruz aslında. Diğer motiflerdeki gibi. Bir kenarda ne yapıyorsak, burada ne yapıyorsak buraya bakarak aynısını diğer taraflarda da yapabiliriz. Şimdi bir tane daha köşe ve bir tane daha boş göstermek istiyorum. Sonra sıra sonuna kadar gelelim. Köşeye yine bir tane üçlü trabzan, tığın başına 2 kere doladım. Bir tane dörtlü trabzan. Dörtlü trabzandan sonra köşe boşluğu oluşturuyorum. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan. Tığın başına 2 kere doladım. Bir tane dörtlü trabzan yaptım ve biterken bir tane üçlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzanlarda 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıkıyoruz. Tığın başına doladım. Bir tane üçlü trabzan. Tığın başına 2 kere doladım. Birinci sırada ikinci üçlü trabzanın arkasından girdim. Bir tane dörtlü trabzan yaptım. Ve biterken bir tane üçlü trabzan yaptım. Tüm boşluklarımızda başlarken ve sonda bir tane üçlü trabzanımız var. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve dördüncü sıraya çıkalım.
Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda başlarken bir tane üçlü trabzanla başlamıştık. Üçlü trabzanın tepesine girdim ve kaydırmayla bitirdim. Ben burada 3 tane zincirle başladığımda 3 zinciri atlayıp bir sonraki trabzanın tepesine kaydırıyorum. O zaman zincirin tepesi de oluşmuş oluyor. Daha düzgün bir görüntü oluyor. Ama trabzanla başladıysam trabzanın tepesine kaydırıyorum. İlk 3'ü trabzanın tepesine kaydırdık. Orta noktaya gelmemiz gerekiyor. Çünkü biz boşlukları örüyoruz. Onun için de sırasıyla kaydırarak boşluğa kadar geliyorum. Yine aşağıdaki işlemi tekrarlayacağız. 4. sırada da 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu da bir tane üçlü trabzan kabul ediyorum. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıkıyorum. Her zaman yaptığım işlem bu. 2 zincirlik boşluktan gir, bir alt boşluktan çık. İpi alıyorum ve bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başına 2 kere dola. 2 zincirlik boşluktan gir, bir alt boşluktan çık. Bir tane dörtlü trabzan yap ve biterken bir tane üçlü trabzan yap. 2 zincirlik boşluğu bu şekilde geçtik. Bir alt sırada bir tane boşluğumuz vardı. Burada 2 tane boşluğumuz var. Boşluk noktalarına yaptığımız işlemle değişmiyor. Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan ve bir tane üçlü trabzan. Bu sıradan sonra kolay olan şey bizim herhangi bir orta noktada üçlü trabzan bulmamıza gerek kalmayacak. Bizim batacağımız şey bir alt sıradaki dörtlü trabzan. Bundan sonra hep bir alt sıradaki dörtlü trabzanlara batacağız. Buradaki boşlukları yaparken. İşimiz artık daha kolay. Yeni başlıyorsanız ilk 3 sırayı kavradıktan sonra sonrası zaten çok kolay. Tığın başına doladım. Bir boşluktan diğerine geçerken arada zincir çekmiyoruz. Tığın başına doladım. Boşluğa geldim. Bir tane üçlü trabzan. Tığın başına 2 kere dola. Aşağıda yaptığımız dörtlü trabzanı böyle arkasından girdik. Bir tane dörtlü trabzan yaptık. Ve aynı yere bir tane üçlü trabzan yaptık. Üçlü trabzan, dörtlü trabzan, üçlü trabzan. Diğer boşluğa da aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane üçlü trabzan, tığın başına 2 kere dola, aşağıdaki dörtlü trabzanın arkasından gir ve bir tane dörtlü trabzan yap. Tığın başına dola, bir tane üçlü trabzanla bitir. Tekrar köşeyi yapıyoruz. Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan. Tığın başına 2 kere dola, bir tane dörtlü trabzan ve biterken bir tane üçlü trabzan. Kavradıktan sonra böyle tıkır tıkır devam ediyor. Örmesi de çok zevkli. Tekrar boşluğa geldik. Bir tane üçlü trabzan, tığın başına 2 kere doladım. Aşağıdaki dörtlü trabzanın arkasından girdim. Bir tane dörtlü trabzan yaptım ve bir tane üçlü trabzanla bitirdim. Üçlü trabzan, dörtlü trabzan, üçlü trabzan. Diğer boşluğa da aynı işlemi yapıyorum. Tığın başına 2 kere doladım. Aynı işlemi tekrarladım. Boşluğa geliyorum. 2 zincirlik boşluğa geldim. Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan.
Köşe noktamızı da oluşturduk. Tığın başına 2 kere doladım. Bir tane dörtlü trabzan yaptım ve üçlü trabzanla bitiriyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sırada farklı bir renkle örelim. Tekrar başlangıcı size göstermiş olayım. Sonrasında zaten motifimiz hep tekrar ediyor. İşimiz artık daha kolay, batacağımız yerler belli, yapacağımız şeyler belli. O yüzden yelek yapacaksanız da, hırka yapacaksanız da, başka bir şey yapacaksanız da bedeninize göre nasıl ayarlayacaksınız onu da anlatayım. Sonrasında siz istediğiniz şekilde motifi kullanabilirsiniz. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 3 zincirle başladığım için 3 zinciri kullanmayacağım. Bir sonraki trabzan, yani yaptığımız 4 trabzanın tepesine geldim. İpi aldım ve kaydırdım. Buradaki kaydırmayla beraber oluşan tepe de buradaki 3 zincirimin tepesi olmuş oldu. Bir üst sıraya başlamadan ipimi gizliyorum. Yeteri kadar ipimi gizledikten sonra bunu kesiyorum. Aşağıdaki de ilmek yapmıştık. Ondan kalan ip zaten arada örerken gizlemiştim. Kalanı da yine kesiyorum. Ve temiz bir şekilde bir üst sıraya başlayabilirim. Kırmızı renk kullanacaktım ama çok rengi görmüyor. O yüzden açık krem renkle devam edeceğim. Tığa ilmek yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapar gibi yaptım. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Üçlü trabzanla başlayacağım için tığın başına bir kere doladım. Buradaki ipi de yine örerken gizleyeceğim. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. 2 zincirlik boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte ördüm. Bir tane 3 trabzanla başlamış olduk. Tığın başına 2 kere doluyorum. Burada kafamızın karışacağı bir şey yok. 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıkıyorum. Bir alt boşluktan çıktım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Bir tane dörtlü trabzan yaptım. Köşe boşluğu oluşturacağım. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonrasında ne var? Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıkıyorum. Bir tane dörtlü trabzan yaptım ve biterken de bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra yine boşluklarımız var. Burada boşluk sayımız 3'e çıkmış oldu. Her sırada bir tane artacak. Motiflerimiz de böylece büyüyecek. Tığın başına doladım. Buralara ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü, bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve dörtlü trabzanları bir alt sırada yaptığımız dörtlü trabzanlar yapıyoruz. Tığın başına doladım. Bir tane üçlü trabzan. Tığın başına 2 kere doladım. Aşağıdaki dörtlü trabzanın arkasından girdim. Bir tane dörtlü trabzan yaptım ve biterken bir tane üçlü trabzan yaptım. Diğer boşluklara da aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, aşağıdaki dörtlü trabzanı kullanıyorum ve bir tane üçlü trabzan. Tığın başına doladım. Boşluğa bir tane üçlü trabzan. Tam bu boşluğun altındaki dörtlü trabzanı kullanıyoruz. Boşluğun tam altına denk geliyor, ortasına denk geliyor. Tığın başına 2 kere doladım. Boşluğun altındaki dörtlü trabzana bir tane dörtlü trabzan yaptım ve boşluğa bir tane üçlü trabzan yaptım. Bu köşeyi de göstermek istiyorum. Sonra sıra sonuna gelelim. Düzgün bir bitiş yapalım. Köşe içinde bir tane üçlü trabzan, tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girdim. Bir alt boşluktan çıktım. Bir tane dörtlü trabzan yaptım. Ve köşe noktası oluşturuyorum. Bir tane üçlü trabzan, araya 2 zincir,
ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra dörtlü trabzanımı yaptım ve üçlü trabzanla bitiriyorum. Dörtlü trabzanları bir alt sıradaki dörtlü trabzanlara yaparak böyle iç içe geçmiş güzel bir motif elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Düzgün bitiş nasıl yapıyoruz onu göstereceğim size. Burada ben mesela 6 sıra ördüm. Burada 7 sıra ördüm. Sizin bitirdiğinizi varsayarak söylüyorum bunu. Siz istediğiniz sıra sayısı kadar yapacaksınız. Tamam, bu sıra bana yeter dediğinizde düzgün bir bitiş yapacaksınız. Sıra sonuna kadar geldim. 5 sıra size anlattım. Sonrası zaten hep kendisini tekrar size sıkmak istemiyorum. O yüzden ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Düzgün bir bitişte bitireceğiz. Siz kaç sıra örmek istiyorsanız o kadar sıra sayısında örersiniz. Tüm örgülerde düzgün bir bitiş yapıyoruz. Neden? Çünkü bizim buradaki trabzanlarda ve zincirlerdeki tepelere ihtiyacımız var. V harfi gibi görünüyor. 2 tane kanadı var. Birisi örgünün, motifin güzel yüzünde, biri arka yüzünde. Biz motifleri ister dikerek birleştirelim, ister tığla birleştirelim. Bizim buradaki tepelere, buradaki kanatlara ihtiyacımız var. O yüzden bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Bitiş yaparken en başta yaptığım 3 trabzanı kullanmıyorum. Onu da kullandığımda buradaki tepe sayısı 16 oluyor. Normalde buralarda 15 tane. Birinciyi de kullandığımda arada 16 tane tepe oluşmuş oluyor. Yani bir tane eşitsizlik oluyor. O yüzden ilkini bırakıyorum. Aynı zincirde yaptığım gibi. Buradaki dörtlü trabzan var. Onun tepesine arkadan girdim. 4 trabzan tepesine arkadan girdim. İpi aldım ve geriye çektim. Burada son yaptığım üçlü trabzan var. V gibi görünüyor demiştim. Bir tane kanadı arkada. Arka kanadından girdim. İpi aldım. Ve bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Tüm görünümü eşitlemiş oldum. Gördüğünüz gibi tüm tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. Ve 15 tane trabzan var arada. 15 tane trabzan tepesi var. Ben ilk trabzanın üzerine yaptığımda bunu bir tane daha tepe oluşturmuş oluyoruz fazladan zaten. O zaman 16 tane oluyor. O yüzden ilkini kullanmadım. İkincisine yaptım. Yani 4 trabzanın tepesine yaptım. Diğer şekilde yapsaydım diğer motifi de karşılıklı denk getirdiğimde 15'e 15 denk gelmeyecekti. Örgünün arkasını çevirdim. İlk yaptığımız trabzana dokunmamıştım. Onun arka kanadından girdim. Buradan da bir ip aldım ve ipimi buradan geçirdim. Arada herhangi bir boşluk olmamış oldu. Sonrasında bir zincirle buraya sabitliyorum ve kalan ipimi gizliyorum. Buradaki ipin biri ilmekten kalmıştı. İkisini de gizledik. İkisini de artık kesebilirim. Motifiniz yamuk duruyorsa trabzan tepeleri açılmamıştır. Sık örmüşüzdür belki. Böyle trabzan tepelerini de açıyoruz. El ütüsü dediğimiz şey yapıyoruz aslında. Motif anlatımı bu kadardı. Ne kadar yaparsak yapalım, kaç sıra örersek örelim aynı şekilde devam edecek. Yeni başlayanlar için de bu düzgün bitişte göstermiş oldum. Buradaki trabzan tepelerinin sayısı çok önemli. Eşit yapmamız gerekiyor ki birleştirdiğimizde yamukluk olmasın arada. O yüzden burada en son verdiğim detaylarda dikkat etmeye çalışın. Buradaki 3 motifi de 2,5'la ördüm. Ama gördüğünüz gibi boyut farkları var. Burada 5 sıra ördüm, burada 6 sıra ördüm, burada 7 sıra ördüm. Burada 13 santimlik bir motifim var. Bunu yelek yapmada kullanacağım. Ya da başka motiflerle hırka da yaptık biliyorsunuz. Buradaki santimler önemli. Bizim kol boyumuzu etkiliyor. Kolu dörtlü mü yapacağız, üçlü mü yapacağız onu etkiliyor.
13 santim ve üzerinde hırka yaptığımızda kollarını genelde üçlü yapıyorum. Çok büyük beden birine yapmıyorsam, kolunu kasmıyorsa üçlü yapıyorum. Motifi buradaki gibi küçük yapıyorsam. Mesela o Afrika menekşesi hırkasında 10-11 santim yapmıştım. Orada kolunu dörtlü yapmıştım. O zaman kollarını dörtlü yapıyorum. Motiflerin büyüklüğü, küçüklüğü biz hırka yaparken kol boyumuzu etkiler, bedenimizin genişliğini etkiler. Buradaki motif 10 santim, buradaki 13 santim. Şimdi size bir tane yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Mesela diyelim ki arkası 5'li bir tane hırka yapacağız. Arkası 5 motifli bir tane hırka yapacağız. Sizin bedeniniz 67 santimse o zaman 13,5 santimlik motifler yaparsınız, beden genişliğinize ulaşırsınız. Yaklaşık beden genişliğine ulaşırsınız. Sizin beden genişliğiniz 50 santimse o zaman 10-11 santim yaparsınız motiflerinizi, siz de kendi beden genişliğinize ulaşırsınız. Buradaki motiflerin büyüklüğü, küçüklüğü bizim beden genişliğimizi etkiler. Bunu arkası 5'li yapıyorsak, onun için söylüyorum. 4'lü yapıyorsak mesela söğüt hırka yapmıştık. Orada da anlatmıştım. Beden genişliğimiz ne kadarsa, hırkamızı kaç motifli yapıyorsak, arkasını kaç motifli yapıyorsak o kadar motife bölüyoruz. Sizin beden genişliğiniz 50 santim diyelim, arkası 5 motifli hırka yapıyorsunuz. 50 bölü 5, bir tane motifinizin 10 santim olması gerekiyor. O zaman ona göre yaparsınız. Hırka özelinde şunu söylemek istiyorum. Hırkayı birebir bedeninize göre yapmak zorunda değilsiniz. Orada 50 santim yazıyor diye beden genişliğiniz, 50 santim yaptığınızda bir de içinizde de bir şeyler giydiğinizde sizi sıkacaktır. O yüzden orada 10 santim diye 10 santim yapmak zorunda değilsiniz. 11 santim yaparsınız. Geri kalan beden genişliği, büyümesi sizin rahat etmeniz için yeterli gelecektir. Satıldığında hırkalar ne deniliyor? 36-42 beden arası, 42-44 beden arası ya da 48-52 beden arası gibi. Hırkalarda birebir tişört gibi yapmanıza gerek yok. Ben sadece mantığını anlatıyorum. Bunlarla atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, balaklava yapabilirsiniz, büstiyer yapabilirsiniz, hırka, yelek, çanta, yani daha bir sürü her şeyi yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüyü yapabilirsiniz. Bikini de yapabilirsiniz. 5 sıralı ördüğümüzde de buradaki gibi görünüyor. Her sırada renk değiştirirseniz daha geçişli, güzel bir motif olacaktır. Diğer örgülerde olduğu gibi elinizdeki ipleri bu motifte kullanabilirsiniz. Bu motiflerle de istediğiniz örgüleri yapabilirsiniz. Motiflerinizi büyütmek istiyorsanız sıra sayısını çoğaltabilirsiniz ya da tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Motifin boyutunu sıra sayısıyla oynayarak ayarlayabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Beden büyütmeyle ve örgülerle ilgili de aklıma gelenleri söyledim. Unuttuğum varsa siz de yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki bölümde başka örgülerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.